Evrendeki en büyük yıldızlar kırmızı süperdevlerdir. Bunlar yaşlandıkça çok büyük bir boyuta şişen devasa yıldızlardır. Tüm yıldızlar nükleer füzyon süreciyle enerji üretir. Yıldızın çekirdeğinin içinde sıcaklık ve basınç o kadar yüksektir ki hidrojen atomları bir araya gelerek helyum atomlarına kaynaştırılır. Muazzam miktarda enerji açığa çıkaran bir süreç. Büyük yıldızlar çekirdekteki yakıtı çabucak tüketir ve nükleer füzyon çekirdekten yayılırken boyut olarak balonlaşmaya başlar. En büyük kütleli yıldızların dış katmanları kırmızı bir süperdev oluşturarak muazzam bir parlayan gaz küresine genişler. Sonunda yıldız, süpernova adı verilen ani ve şiddetli bir patlamayla parçalanır ve geride küçük bir nötron yıldızı veya bir kara delik bırakır. Yapı. Bu model bir süpernova patlaması onu yok etmeden önce yaşamının son anında kırmızı bir süperdevin iç yapısını ortaya koyuyor. Üst devinin tam boyutuna göre çok küçük olan çekirdek boyutu modelimizde abartılmıştır. Hidrojen tükendikten sonra çekirdek yıldızın merkezinde bir dizi kabuk oluşturarak bir dizi ağır elementi kaynaştırır. Bir yıldızın birleştirebileceği en ağır element, yıldıza yaklaşık bir gün güç veren ve demirin birikmesine neden olan silikondur. Yıldız demiri kaynaştırmaya çalıştığında patlar. Sıcak renk. Kırmızı bir süperdevin dış tabakası, güneş benzeri bir yıldızın yüzey sıcaklığından çok daha düşük olan yaklaşık 3800 santigrat derece sıcaklığa sahiptir. Daha soğuk olan yüzey yıldıza kırmızımsı rengini verir. Dış katmanlar. Yıldızın dış kısmı ince bir şekilde dağılmış hidrojen gazından oluşur. Belirgin bir yüzeyi yoktur. Bunun yerine gaz yavaş yavaş uzay boşluğuna doğru kaybolur. Konvektif katman. Sıcak gaz cepleri soğumadan ve aşağıya inmeden önce konvektif tabaka içinde yükselir. Bu yükselme ve düşme sürecine konveksiyon denir. Çekirdek. Nükleer füzyon yalnızca hidrojen gibi elementlerin daha ağır elementler yapmak için kaynaştığı çekirdekte gerçekleşir. Yerel kırmızı süperdevimiz. Dünyaya en yakın kırmızı süperdev, Güneşimizden 880 kat daha geniş olan Antares adlı bir yıldızdır. 550 ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen Antares gece gökyüzünde rahatlıkla görülebilir. Önümüzdeki milyon yıl içinde herhangi bir noktada bir süpernova olarak patlayabilir. Ancak Dünya için hiçbir tehdit oluşturmaz. Yakındaki yıldızlar. Görseldeki diyagrama göz attığımızda Güneş'ten 12,5 ışık yılı uzaklıkta toplam 32 yıldız bulunur. Bu çizelge merkezdeki Güneş'e göre uzaydaki konumlarını göstermektedir. Birçoğu küçük, sönük, kırmızı cüce yıldızlardır. Ancak birkaçı daha büyük, göz kamaştırıcı, sarı, turuncu veya beyaz yıldızlardır. Birçoğu birden çok yıldız sistemine aittir. Yer çekimiyle birbirine bağlı, birbirinin etrafında dönen 2 veya 3 yıldız. Bir üst devinin yaşamı ve ölümü. Bir yıldızın yaşamını iki güçlü kuvvet yönetir. Yıldızdaki maddeyi içe doğru çeken yerçekimi ve maddeyi dışarı doğru iten basınç. Normalde dengeli olan bu kuvvetler bir yıldızın yaşamının sonunda dengesiz hale gelebilir. Hidrojen yakma. Bir yıldız yaşamının çoğunu çekirdeğinde nükleer füzyon yoluyla hidrojeni helyuma dönüştürerek geçirir.
Açığa çıkan enerji, yıldızın maddesini dışarı doğru iterek yerçekiminin içe doğru çekilmesini dengeleyen basıncı karşılar. Helyum yakma. Çekirdekteki hidrojen bittiğinde büyük yıldızlar helyumu kaynaştırmaya başlar. Hidrojen yanması iç çekirdeğin dışındaki bir kabuğa yayılır ve yıldızın dış katmanlarının genişlemesine neden olur. Çoklu çekirdek. Çekirdekteki helyum bittiğinde yıldız neon oluşturmak için karbonu kaynaştırmaya başlar. Sonra neonu oksijene kaynaştırır. Farklı elementleri birleştiren bir dizi kabuk oluşur. Çökme. Çekirdek nihayet demiri kaynaştırmaya çalıştığında felaket başlar. Demir füzyonu dışa doğru basıncı koruyamaz. Bu nedenle yerçekimi çekirdeği kaplar. Işık hızının 1/4 hızla içeriye doğru çökerek 1 saniyede bir şehir boyutuna iner. Patlama. Çekirdekteki sıcaklıklar arttıkça nötrino adı verilen bir parçacık seli açığa çıkar. Yıldızın çökmekte olan katmanları bu selden geri sekerek 1 milyar güneşten daha parlak bir felaket patlamasına, yani bir süpernovaya neden olur. Gelecek bölümde süpernova patlamalarını inceleyeceğiz.